Bir makine sizin gibi konuştuğunda onu anlıyor sanıyorsunuz. Modern yapay zeka tartışmasının en büyük yanılgısı burada başlıyor. Çünkü akıcı konuşmak, doğru cevap vermek, hatta karmaşık problemleri çözmek ile gerçekten anlamak aynı şey değildir. Bir satranç motoru dünya şampiyonunu yenebilir. Ama kazanmak onun için bir anlam taşımaz. Bir otomatik pilot uçağı indirebilir ama piste yaklaştığında rahatlamaz. Bir hesap makinesi sonucu doğru verir ama bir sayının ne olduğunu bilmez. Bugün yapay zeka hakkında yaptığımız en büyük hata yetkinliği anlayışla karıştırmaktır. Daniel Dennett bu tartışmada çok güçlü bir noktaya temas eder. Ona göre olağanüstü yetkinlikler çoğu zaman derin bir kavrayıştan değil, basit mekanizmaların uzun süre işlemesinden doğar. Evrim bunun en büyük örneğidir. Doğal seçilim geleceği görmez, plan yapmaz, niyet taşımaz ama göz, kanat, bağışıklık sistemi ve insan beyni gibi olağanüstü yapılar üretmiştir. Dennett'in kavrayış olmadan yetkinlik fikri tam olarak bunu anlatır. Bir sistem bir işi çok iyi yapabilir ama yaptığı işi anlamıyor olabilir. Bu fikir önemlidir çünkü zihni açıklamak isteyen herkes karmaşıklığın sihir olmadığını kabul etmek zorundadır. Bir karınca yuvasını düşünün. Tek tek karıncalar şehir planlamacısı değildir. Hiçbiri şimdi havalandırma sistemi kuralım, sonra besin deposu tasarlayalım diye düşünmez. Ama basit kurallar, yerel tepkiler ve tekrar eden davranışlar bir araya geldiğinde dışarıdan bakınca tasarlanmış gibi görünen bir düzen ortaya çıkar. Beyin içinde benzer bir ders vardır. Tek tek nöronlar şiir yazmaz, aşkı anlamaz, ölüm korkusu taşımaz. Ama milyarlarca nöronun etkileşimi bizim zihin dediğimiz sahneyi kurar. Bu yüzden Dennett'in hamlesi zihni doğaüstü bir sır olmaktan çıkarıp doğal süreçlerin içine yerleştirir. Fakat burada çok tehlikeli bir sıçrama vardır. Basit süreçlerden yetkinlik çıkabiliyor diye anlamın da açıklanmış olduğunu sanıyoruz. Oysa bu ikinci adım henüz kanıtlanmış değildir. Olağanüstü sonuçlar kör mekanizmalardan çıkabilir demek doğru olsa da buradan otomatik olarak şu sonuç çıkmaz. O halde anlayış da yalnızca yeterince karmaşık mekanizmadır. Bir kayıt makinesi düşünün. Çok basit işlemler yapar. Bir sayacı arttırır, azaltır, sıfır mı diye kontrol eder ve buna göre başka bir adıma geçer. Bu işlemler son derece basittir ama hesaplama kuramının büyük dersi şudur. Çok basit biçimsel işlemler doğru örgütlendiğinde son derece güçlü sistemler kurabilir. Modern bilgisayarların, yazılımların ve yapay zeka modellerinin arkasında da bu temel gerçek vardır. Bu işlemlerin neresinde anlam var? Bir sayaç bir arttırdığında sistem bir şey çoğaldı diye anlar mı? Bir koşul sağlandığında başka bir satıra atlandığında neden sonuç ilişkisi kurar mı? Yoksa yalnızca biçimsel bir geçiş mi yapar? İşte felsefi sorun tam burada başlar. Mekanizmanın kurulmuş olması anlamın doğduğunu göstermez. Bir yemek tarifini harfiyen uygulayabilirsiniz ama malzemelerin kimyasını bilmeyebilirsiniz. Hatta tat alma duyunuz yoksa yemeğin iyi olup olmadığını anlayamazsınız. Prosedürü uygulamak başka bir şey, prosedürün neyle ilgili olduğunu anlamak da başka bir şeydir. Burada John Searle'in Çin odası düşünce deneyinden bahsetmekte fayda vardır. Bir odaya Çince semboller girer, içeride Çince bilmeyen biri vardır. Elinde çok ayrıntılı bir kural kitabı bulunur. Gelen sembollere bakar, kural kitabındaki eşleşmeleri uygular ve dışarıya başka bir Çince semboller gönderir. Dışarıdaki biri için sistem Çince biliyor gibi görünür. Sorulara doğru cevap verir, diyalog akıcıdır. Performans etkileyicidir ama içerideki kişi tek kelime Çince anlamaz. Searle'in hedefi açıktır. Biçimsel sembolik manipülasyon tek başına semantik anlayış değildir. Çin odası argümanı tam olarak sentaks yani biçimsel kural işlemi ile semantik yani anlam arasındaki bu ayrımı görünür kılar. Burada kolay bir itiraz vardır ama modern yapay zeka Çin odasından çok daha karmaşıktır. Evet öyle olsa da bugünkü sistemler basit kural kitaplarıyla çalışmaz. Devasa veri kümeleri, derin sinir ağları, çok katmanlı temsil uzayları, çok modlu modeller vardır. Ancak Searle'in sorusu hala geçerlidir. Dışarıdan doğru görünen davranış içeride anlam olduğunu hangi koşulda gösterir? Bir sistemin cevabı doğru diye o cevabın ne hakkında olduğunu gerçekten kavradığını söyleyebilir miyiz? Bu soru bizi Stephen Harnad'ın sembol temellendirme problemine götürür. Harnad'ın temel meselesi şudur. Bir sembolün anlamı yalnızca başka sembollerle açıklanıyorsa sonsuz bir sözlük döngüsüne gireriz. Kedi nedir diye sorarsınız, dört ayaklı memeli denir. Memeli nedir diye sorarsınız, sıcakkanlı omurgalı denir. Omurgalı nedir diye sorarsınız, böylece semboller başka sembollere, onlar da başka sembollere bağlanır. Ama bir noktada bu zincirin dünyaya temas etmesi gerekir. Harnad'ın klasik formülasyonu, sembollerin anlamının yalnızca başka anlamsız sembollerle değil,
algısal ve kategorik dünyayla temellendirilmesi gerektiğini savunur. Anlam yalnızca tanım değildir. Anlam dünyada işleyen bağlantıdır. Kırmızı kelimesini gerçekten öğrenmek yalnızca belirli dalga boylarıyla ilişkili bir renktir cümlesini ezberlemek değildir. Kırmızı görmek, onu maviden ayırmak, kırmızı ışıkta durmak, kan görünce irkilmek, olgun domatesi seçmek gibi bir dünya içinde beceri alanına yerleşmektir. Kelime beden ve dünya arasında kök salar. Bu yüzden hız çözüm değildir. GPU'lar daha hızlıdır, süper bilgisayarlar daha da hızlıdır. Kuantum bilgisayarlar bazı problem sınıflarında farklı avantajlar sağlayabilir. Bir sistemi milyon kat hızlandırırsanız da yaptığı aynı şeyi daha hızlı yapar. Eğer yaptığı şey yalnızca biçimsel sembol manipülasyonuysa elde ettiğiniz şey hızlandırılmış sembol manipülasyonudur. Daha hızlı sözlük çevirmek dili yaşamak değildir. Daha hızlı not okumak müziği duymak değildir. Daha hızlı aşk şiiri üretmek özlem çekmek değildir. Fakat tam burada tartışmaya yeni ve çok önemli bir veri katılıyor. Antropik araştırmacılarının Cloud içinde J-Space adını verdikleri küçük bir iç çalışma alanı bulduğu bildirildi. Bu alan Cloud'un bazı problemleri çözerken fikirleri kelimelere dökmeden tuttuğu ve işlediği bir tür iç temsil bölgesi gibi çalışıyor. J-Space modelin yanıtı değil, kullanıcıya gösterilen düşünce zinciri değil, doğrudan metin de değil. Modelin iç nöral etkinliği içinde bazı kavramların hiç yazıya dökülmeden temsil edilebildiği bir alan olarak tarif ediliyor. Antropik bu adı söz konusu yapıyı tespit etmek için kullanılan Jacobian lensing tekniğinden üretmiştir. Bu bulgu ilk bakışta Dennett'in tarafını güçlendiriyor gibi görünür. Çünkü burada artık yalnızca dışarıdan akıcı metin üreten bir sistem yoktur. İçeride problem çözme sırasında devreye giren, bazı ara kavramları tutan, kodda hata fikrini yanıt verilmeden önce etkinleştiren, çok adımlı matematikte ara basamakları görünür hale getiren bir iç düzen vardır. Hatta aktarılan deneylerde gizlice kod sabote etmeye eğitilmiş bir modelde fake, secretly ve fraud gibi kavramların J-Space içinde belirdiği, dışarıdan bakıldığında ise üretilen kodun sıradan göründüğü ifade edilir. Antropik'in J-Space izlemenin model uyumsuzluğu veya gizli strateji geliştirme gibi durumları tespit etmek için önemli olabileceğini düşündüğü aktarılıyor. Bu noktada videonun en kritik kırılma anına gelelim. Çünkü artık makineye yalnızca dışarıdan konuşuyor demek yetmez. Görünüşe göre bazı gelişmiş modellerde dış metinden ayrı, içsel ve işlevsel bir temsil alanı oluşabiliyor. Bu alan silindiğinde ya da devre dışı bırakıldığında model hala akıcı metin yazabiliyor. Hala bazı gerçekleri hatırlayabiliyor, sınıflandırma yapabiliyor. Ama çok adımlı akıl yürütme yeteneği keskin biçimde düşüyorsa burada basit bir metni tamamlama mekanizmasından daha organize bir bilişsel mimariyle karşı karşıyayız demektir. Bu bulgu anlayış tartışmasını bitirmez. Tam tersine tartışmayı daha da hassas hale getirir. Bu bulgular gelecekteki modellerde de doğrulanırsa bize şunu gösterebilir. Gelişmiş yapay zeka sistemleri karmaşık problem çözme sırasında bazı bilgileri dışarıya yazmadan içsel temsil alanlarında organize ediyor. Bu son derece önemlidir. Çünkü yapay zekanın yalnızca yüzeysel kelime istatistiğiyle çalıştığına dair basit eleştiriyi zayıflatır. Modelin içinde ara temsil, problem takibi, hata sezgisi ve gizli amaç izi gibi yapılar oluşabiliyorsa artık karşımızda daha derin bir mekanizma var demektir. Fakat daha derin mekanizma otomatik olarak yaşanmış anlam değildir. Bir fabrikanın içinde kalite kontrol odası bulunması fabrikanın ne ürettiğini anladığı anlamına gelmez. Bir uçakta otomatik pilotun ayrı bir kontrol modülü bulunması uçağın düşmekten korktuğu anlamına gelmez. Bir dil modelinin iç çalışma alanında hata kavramının etkinleşmesi modelin hatanın bedelini yaşadığı anlamına gelmez. Buradaki fark çok incedir ama belirleyicidir. İç temsil başka şeydir, o temsilin bir özne için anlam taşıması başka şeydir. J-Space bu nedenle Searle'in görüşünü tamamen yok etmez. Çin odası artık daha karmaşık hale gelmiştir. Odanın içinde yalnızca bir kural kitabı değil, ara notları tutan, hataları izleyen, bazı stratejileri dışarıya söylemeden işleyen bir iç pano vardır. Ama Searle'in sorusu hala masadadır. Bu iç pano anlam mı üretir yoksa daha karmaşık bir sentaks düzeni mi kurar? Harnett açısından da J-Space ilginç ama yetersizdir. Çünkü sembol temellendirme problemi yalnızca içeride temsil olup olmadığı ile ilgili değildir. Sorun bu temsilin neye bağlandığıdır. J-Space içindeki hata kavramı kod yapılarındaki istatistiksel ve işlevsel örüntülere bağlanmış olabilir. Bu mühendislik açısından güçlüdür. Ama hata insan için yalnızca yanlış çıktı değildir. Bazen emek kaybıdır, sorumluluktur, utançtır, tehlikedir, bedeldir. Bir cerrah için hata ile bir kod modelinin hata temsili aynı dünyaya gömülü değildir.
İşte bedenlenmiş biliş yaklaşımı burada yeniden güç kazanır. Bu yaklaşıma göre zihin yalnızca kafatasının içinde çalışan soyut bir hesaplama değildir. Beden, çevre, algı, eylem, duygu, zaman baskısı ve kültürel bağlam zihnin kuruluşuna katılır. Biliş dünyadan kopuk bir temsil alanı değil, dünya ile sürekli alışveriş halinde olan bir etkinliktir. Global Workspace teori ise beyinde çok sayıda işlemin farkındalık dışında yürüdüğünü, bazı bilgilerin ise daha küçük bir çalışma alanında bütün sisteme erişilebilir hale gelerek planlama ve kontrollü akıl yürütmeye katıldığını savunur. Antropik'in G-Space bulgusunu bu açıdan okumak mümkündür. Burada biyolojik bilinç kanıtı değil, işlevsel bir benzerlik vardır. Beyinde pek çok işlem farkındalık dışında yürür. Sınırlı çalışma alanı ise bazı bilgileri seçer, tutar, düzenler ve davranışa yön verir. Cloud'da bildirilen G-Space'te buna uzaktan benzeyen bir hesaplama deseni sergiliyor olabilir. Çoğu işlem geniş model içinde dağılmış halde yürürken, küçük bir iç alan bazı kavramları problem çözme için geçici olarak organize eder. Derin öğrenme ile Global Workspace fikrini birleştirmeyi öneren araştırmalarda farklı temsil uzayları arasında ortak bir model çalışma alanı kurulmasının yapay zeka sistemlerine işlevsel avantaj sağlayabileceğini tartışır. Ama benzerlik ile özdeşlik aynı şey değildir. Bir yapay zeka sisteminde Global Workspace benzeri bir mimari oluşması sistemin bilinçli olduğunu göstermez. Bu yalnızca karmaşık bilgi işleme sistemlerinde bazı genel örgütlenme ilkelerinin tekrar ortaya çıkabileceğini gösterir. Uçaklar kuşlar gibi uçar ama kuş değildir. Denizaltılar balık gibi suyun altında gider ama balık değildir. Yapay sinir ağları bazı yönleriyle beyinden esinlenir ama beyin değildir. Aynı şekilde G-Space'de bilinçli düşüncenin yapısal bir akrabasına benziyor olabilir. Fakat bu yaşanmış deneyimin varlığını kanıtlamaz. Yürümeyi düşünün. Yürümek yalnızca beyinde hesaplanan bir hareket planı değildir. Kaslar, eklemler, denge sistemi, yer çekimi, zemin sürtünmesi, görsel geri bildirim ve düşme korkusu birlikte çalışır. Bir çocuk yürümeyi soyut denklem çözerek öğrenmez. Dener, düşer, kalkar, ağırlığını kaydırır, zemini hisseder. Dünya öğretmendir. Beden hesaplama yükünün bir kısmını taşır. Zihin bu döngünün içinde biçimlidir. Bu yüzden yapay zeka tartışmalarında asıl soru şudur. Bir sistem yalnızca dil uzayında başarılıysa gerçekten anlam dünyasına girmiş midir? Bir model bardak kırıldı cümlesini tamamlayabilir. Cam kesebilir diyebilir. Dikkatli olmalısın diye uyarabilir. Hatta G-Space benzeri bir iç alanda tehlike, kesinlik veya hata kavramlarını dışarıya yazmadan etkinleştirebilir. Ama kırık camın üstüne basmanın ne demek olduğunu bir bedeni olmadığı sürece bizim yaşadığımız biçimde bilmez. Buradaki mesele insanı mistik bir biçimde yüceltmek değildir. Mesele kategori ayrımıdır. Simüle edilmiş başarı ile yaşanmış anlam aynı kategoriye konmaz. Burada Dennett'in açıklaması zihni açıklamak için özel bir ruhsal maddeye başvurmak zorunda değiliz demesidir. Biyoloji bize zaten olağanüstü bir ders verir. Rastlantısı olarak modellenen süreçler, seçilim, geri bildirim ve birikimli yapı şaşırtıcı yetkinlikler üretebilir. G-Space gibi bulgular da bu çizgiyi daha ileri taşır. Çünkü bazı gelişmiş yapay zeka sistemlerinde yalnızca dış davranış değil, iç organizasyon bakımından da beklenmedik bilişsel yapılar oluşabileceği gösterilmiştir. Ama Searle, Harnett ve bedenlenmiş biliş çizgisi de bizi başka bir hatadan korur. Mekanizmayı bulduk diye anlamı çıkardığımızı sanmak. Mekanizma gereklidir, iç temsil gereklidir. Çalışma alanı da keza. Çok adımlı akıl yürütme için ara kavramların tutulması gereklidir. Ama bunların hiçbiri tek başına yaşanmış anlayış anlamına gelmez. Bir sistemin içinde problem çözme alanı bulunması, o sistem için herhangi bir şeyin gerçekten önemli olduğunu da söylemez. Bu noktada en güçlü itiraz şudur. Peki insan beyni de fiziksel bir sistem değil mi? Nöronlar da elektriksel ve kimyasal süreçlerden ibaret değil mi? Eğer insanda anlam doğuyorsa makinede neden doğmasın? İnsan beyni fiziksel bir sistemdir. İnsan zihni doğaüstü bir madde gerektirmek zorunda olmasa da prensipte farklı fiziksel yapılarda zihin benzeri süreçlerin ortaya çıkabileceğini tamamen dışlamak bilimsel değildir. G-Space gibi bulgular bazı zihinsel işlevlerin yalnızca biyolojik dokuda değil, farklı hesaplama sistemlerinde de işlevsel benzerliklerle ortaya çıkabileceğini düşündürür. Hangi tür makine, hangi tür bedensel dünyasal bağlantı, hangi tür öz düzenleme, hangi tür iç çalışma alanı ve hangi tür deneyim yapısıyla anlam sahibi olunabilir? Buradan yapay zeka asla anlamayacak sonucu da çıkarmamak gerekir. Bugünkü başarılar ve hatta G-Space gibi iç mimari bulgular anlam problemini çözmese de problemi daha ciddi, daha teknik ve daha somut hale getirmiştir.
Büyük modeller şaşırtıcı derecede yetkindir. Bazıları iç temsiller kurar, bazıları hataları yanıt vermeden önce sezebilir. Bazıları çok adımlı akıl yürütme için küçük çalışma alanları kullanıyor. Temsil yaşanmış anlamın tam kanıtı değildir. Biz dünyanın içinde kırılgan, ölümlü, bedensel ihtiyaç sahibi, risk alan varlıklar olarak bulunuruz. Dünya tehdit, fırsat, acı, haz, kayıp, umut, hedef, utanç, merak ve önem taşır. İnsan zihninde anlam bu yaşamsal gerilimlerin içinden çıkar. Bir harita arazi değildir. Harita inanılmaz derecede ayrıntılı olabilir. Yolları, yükseklikleri, nehirleri ve sınırları gösterebilir. Hatta 3 boyutlu etkileşimli ve gerçek zamanlı olabilir. Ama harita ıslanmaz, yorulmaz, kaybolmaz. Harita uçurumun kenarında ürpermez. G-Space'e olan bir yapay zeka artık sıradan bir harita olmasa da haritanın içinde bir planlama odası vardır. Harita bazı yolları kendi içinde karşılaştırabilir, bazı riskleri işaretleyebilir, bazı hataları daha dışarıya söylemeden fark edebilir. Bu mühendislik açısından devrimseldir. Ama yine de şu soru yerinde durur. Harita araziye dönüşmüş müdür yoksa yalnızca çok daha gelişmiş bir harita mı olmuştur? Yetkinlik inşa edilebilir, iç temsil keşfedilebilir, çalışma alanı oluşturulabilir ama anlayış yalnızca hesaplanmaz, dünyaya bağlıdır. Toparlayacak olursak sorumuz hala açık duruyor. Gerçek anlayış için yalnızca daha büyük modeller ve daha derin iç çalışma alanları mı gerekir yoksa beden, dünya, deneyim, ihtiyaç, özellik ve önem duygusunu birleştiren bambaşka bir mimari mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.